Birazdan olayın yaşandığı anı birebir size aktaracağım. Dikkatle izleyin. Sabiha Gökçen'de geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Pegasus Hava Yolları'na bağlı yolcu uçağı piste indikten sonra hızını yavaşlatamadı ve pistin dışına çıktı. Daha sonrasında olan gelişmeleri zaten biliyorsunuz ve bu olay yabancı basına da yansıdı. Başlıklarda uçak firmasının ismi değil, Türkiye yazmaktaydı. Türkiye'de uçak kazası. Bu haberler Türk Hava Yolu şirketlerinin itibarını az da olsa zedelemiş olabilir. Peki uçağın pistten çıkmasına sebep olan şey neydi? Telsiz konuşmaları olayı açıklıyor mu? Birebir simülasyon görüntüleri ve cevap bekleyen sorular. Bu videonun sonunda gerçekleri öğreneceksiniz. Burası İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı. Pistin 2.4 ve 0.6 olmak üzere iki iniş noktası bulunmakta. Görmüş olduğunuz pistte birazdan İzmir'den gelecek olan Boeing 737 yolcu uçağı iniş yapacak. Uçak piste doğru alçalmaya başladı. Aynı zamanda kuleden de bilgiler almakta. Santik Eyüp'ün zamanı merhabalar. 6 metre 09900. Efendim dediğiniz son inen trafiğimiz 600 feet altında 37 knot seyirimiz rapor etti. Sizden önceki trafiğimizde pas geçti. Anlaşıldı efendim. Yaklaşmaya devam edin. Kuleden gelen bilgi rüzgarın 37 knot yani yaklaşık 65 km hızla estiği ve daha önceki uçağın pas geçtiği yönünde. Yaklaşık 30 saniye sonrası. Santik Eyüp'ün zamanı 270 degrees 22 knots gusting 34 knots runway 06 clear to land. Clear to land runway 06 Santik 87 Romeo. Kule rüzgarın 22 ila 34 knot arasında olduğunu bildirerek 06 pistine inebileceğini söylüyor. Bu arada pistteki başka bir uçak terminalden piste doğru yolculuk yani taksi yapmak için izin istiyor. Santik 87 taxi. Santik 80 Papa, Rachel standby please, runway will change and latest wind 270 degrees 25 knots. I will call you for taxi standby. Santik 87 Papa. Şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgar arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla. Malumat. Dinlemede kalın, arayacağım. Teşekkürler, sağ olun. Bir nolu parktaki başka bir uçak hareket için izin istemekte. Bu arada İzmir'den gelen Boeing 737 piste inmek üzere. Pilot pistte olması gerekenden daha ileride, üstelik sert bir iniş yaptı. Pilot indikten sonra uçağın hızını durduramıyor ve pistin dışına çıkarak yolcularla birlikte 30 metrelik çukura düşüyor. Kule ateş araçtır. Bu noktada seslenen kişi pistte bulunan bir itfaiye görevlisi. Hiçbir devam edin. 06 başına acil geçiş. İtfaiye 06 pist başına acil çağırıyor fakat kule kazanın 2-4 pistinin sonunda olduğunu söyleyerek düzeltiyor. Efendim 2-4 pist başında, 2-4 pist başında. 2-4 pist başına acil geçiş. Olay bu şekilde gerçekleşirken yapılan hatalar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Olaydaki en büyük hata başlangıçta Sabiha Gökçen Havalimanı'na ait. Çünkü pistin uzunluğu kısa ve herhangi bir acil durumda ki bu lastik patlaması da olabilirdi, uçağın duramama mesafesi hesaba katılmalı ve pist daha uzun olmalıydı. Bunun haricinde 30 metrelik çukur hemen pistin sonunda yer almakta. Bir havalimanı pistinin sonu bu şekilde mi olmalı? Ve diğer bir husus, pistin yorgun olması. Yorgun tabiri bildiğiniz yorgunluk anlamında. Verimliliği azalmış da diyebiliriz. Eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağ'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tek bir pist olduğunu ve yedeği olmadığını hatırlattı. Erdağ'ı uzun zamandır tam bakımı yapılmayan bir pist. Sürekli kullanılmakta. Yedeği olmadığı için kapatılamıyor. Geçenlerde Sabiha Gökçen'den uçtum. Uçak kalkarken her yerden ses geliyordu. Pistin kaplama sorunu olduğunu anladım. Açıklamasını yaptı. Hemen yan tarafta yapılan yeni pist bu durumu gayet iyi açıklıyor. İkinci pistin yapılacağına dair haberler 2010 öncesinde yayınlanmaya başlamış ve pistin bitiş tarihi olarak 2012 yılı belirlenmişti. Fakat 10 yıl geçmesine rağmen bu gerçekleşmedi. Sabiha Gökçen'e ait bir başka hata da
pistin sonundaki güvenlik alanlarının aynı olmaması. Sizin de göreceğiniz üzere 06 pistinin sonu uçaklar için geniş bir güvenlik alanına sahip. Fakat 2-4 pistinde durum aynı değil. 2-4 pisti güvenlik alanı 06 pistinin neredeyse 5'te 1'i kadar. Bu hatayı sadece görmezden gelinmemesi için gösterdim. Sonuçta bu piste inen günde binlerce uçak var. Fakat onlardan hiçbiri sorun yaşamadı. Bu öyle gözüküyor ki net bir hataydı. Diğer bir konu. Pegasus pilotlarına baskı iddiası. Kazanın ardından bazı yorumlarda Pegasus'un rötarlarının önüne geçmek ve giderlerini azaltmak için pilotlarına pisti pas geçmeleri yönünde baskı yapıldığı öne sürüldü. 14 Ocak 2018'de Trabzon'da ve 7 Ocak 2020'de Sabiha Gökçen'de Pegasus uçaklarının pistten çıkması bu yönde yorum yapanların gerekçeleri arasındaydı. Pegasus Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane bu iddiayı reddediyor. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydanda devam etmeleri için teşvik edilirler. Kulenin yanlış yönlendirmesi. Uçaklar inerken ve kalkarken rüzgara karşı olmalıdırlar. Çünkü hızlı kalkmak ya da hızlı inmek sorun yaşatabilir. Kule telsiz konuşmasında sizden önceki 2 uçak pas geçti demesine rağmen iniş izni verdi. Pilotun bu iniş iznine sorgulamadan anlaşıldı demesi hatalar silsilesine neden oldu. Pistin ıslak olması ve bu denli rüzgarlı bir havanın olduğu koşullarda iniş yapmak büyük bir hataydı. Normalde 15 knot hızdan yukarısı iniş için güvenli değil. Bu yasal sınırın 2 katıydı. Kulenin pisti değiştirip değiştirmemekte kararsız kalması uçağın rüzgarı arkasına alarak inmesine neden oldu. Ve uçak da zaten bu yönden pistin ortasına doğru iniş yaptı ve pistin dışına çıktı. Uçak 4 nolu koltuk tarafından bölündü ve bazı yolcular dışarı fırladı. 3 kişi maalesef hayatını kaybetti. Ailelerine sabırlar dilerim. Yaralı olanlar da inşallah bir an önce iyileşir. Fakat burada yolcuların çoğunun yaralanmasının sebebi olarak emniyet kemerlerini erken çözdükleri düşünülmekte. Eğer bir uçaktaysanız iniş ve kalkış esnasında uçak durana dek kemerinizi çıkarmayın. Paniğe kapılmamaya çalışın. En azından o an paniğin bir işe yaramayacağını düşünün. Uçuş sırasında sert bir iniş ya da tehlikeli bir durum söz konusuysa ellerinizi bacaklarınızın altından geçirin ve başınızı bu şekilde öne eğin. Başını eğmekte zorlananlar öndeki koltuğa doğru ellerini ve başını yaslasın. Bu sizin ani çarpmalara karşı savunma pozisyonunuzdur ve bu şekilde omurga yaralanmalarını, oluşabilecek kırıkları engelleyebilirsiniz. Sully filmini bilenleriniz olabilir. Bu olay tam da bu durumu aklıma getirdi. 15 Ocak 2009'da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri'ne indirmeyi başaran pilot Chesley Sullenberger komite tarafından sorgulanmış, hatta olayın birebir simülasyonu izlenmişti. Birds. Autopilot off, flight director. Sullenberger mükemmel bir seçim yapmış ve bir tek yolcunun bile kılına zarar gelmeden uçağı Hudson Nehri'ne indirmeyi başarmıştı. Sullenberger'ın seçmediği diğer seçenekler uçağın düşmesine sebep oluyordu. İşte bu simülasyon Pegasus olayında da kullanıldı ve görüntüler gerçekten şok edici. 300 metreye tekabül eder. 900 fitlerde falanız. Sosyal medyadan da duyduğumuz şekliyle pistin maalesef kaptanımız 3/2'sine teker koyduğunu simüle edeceğiz. Ve herhalde pistten çıkmaya çalışacağız. Bakın bu eşik dediğimiz yeri 50 fitte geçmemiz gerekir. Bakın hala ve şu anda kumanda edemiyorum. Full deflection dediğimiz full kumanda vermeme rağmen duramadık ve antenleri de ezerek biz de Pistten çıkmış olduk. Long landing, 7,000 remaining. Remaining. 4,000 remaining. 3,000 remaining. 100 remaining. 100 remaining. Caution on taxiway. On taxiway. Olay sanıyorum ki bu şekilde biraz daha açığa kavuştu.
Peki sizce hata kimde ya da neredeydi? Bu konular üzerinde araştırmamı istediğiniz başka olaylar varsa videoyu beğenerek ve yorum yazarak bana gösterebilirsiniz. Ben Nigma. Görüşmek üzere.